1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek flüt eğitimime başladım. Daha sonra ulusal flüt yarışmasında aldığım ödülle Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda okumaya hak kazandım. Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nı takiben de Mannheim Müzik Yüksekokulu'nda Almanya'da sanatta yeterlilik diplomamı aldım. Uluslararası ve ulusal düzeyde 500'den fazla konser çaldım. Annem babam müzik öğretmenleri. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye kaçan önemli Musevilerden biri olan Karl Zuckmayer'in öğrencisi olma şansları oluyor her ikisinin de. O da onlara müziği çok sevdiriyor. O dönem işte Türkiye'nin çok sesli müzikte atılımları var. Öğretmenler yetişiyor. Çok emek vermiş insanlar hem annem hem babam. Onların yanında büyüdüm ben de. Evde hep bir müzik çalınırdı, dinlenirdi. Abim Fatih Evcil keman sanatçısı. Onun keman sesi sürekli evde olurdu. Sürekli böyle bir çevrede yetişince başka bir meslek yapma şansımız pek olmadı. Ama çok komik anılarım var. Ben aslında çocukken müzisyen olmayı hiç hayal etmiyordum. Hayallerim bambaşkaydı. Birincisi Kaptan Kusto TRT 1'de oynardı ve ben çok deniz hayranıyım. Dedem de benim balıkçı. Böyle genlerimizde bir denize hayranlık, balıkçılıkla alakalı hevesler var. O Kaptan Kusto hayranlığı, bir balık adam olabilir miyim, bu nasıl bir meslektir diye çocukken en büyük hayallerimden biriydi mesela. İkincisi de çöpçü olmaktı. O çöp kamyonu gelip çöpleri toplaması benim o çocuk dünyamda beni çok etkilerdi. O çöplerle uğraşıyorlar işte, hepimizin dışarıya attığı beğenmediğim şeyleri o insanlar o güçle kaldırıp, o zamanlar böyle vinçler falan da yoktu. Ve o kamyonların büyüklüğü beni çok etkiler. Sorarlardı ne olmak istiyorsun oğlum? Ben çöpçü olmak istiyorum derdim ve çok gülerdi herkes. Ama konservatuvara girdikten sonra gerçekten çok sevdim. Kendimle bağdaştı ve hayatımdaki sıkıntıları hep müzikle aştım. Hep flüt çalarak aştım. Biraz depresif olsam flüte sarılmak her zaman iyi geldi. Onun için maddi olaraktan daha ziyade çok büyük bir amatör ruhla hep galiba bu işte yer aldım. Maddiyatı düşünmeden bir flütçü olarak hep ne yapabilirim? Küçük yaşlardan beri 13, 14, 15 yaşında o bilince kavuştum ve o bilinçle o manen verdiği zevki başka hiçbir şeyle kıyaslamayacağımı düşünerek bir yaşam tarzı oluştu. Benim flüt tercihi de aslında komik bir hikayesi var. Konservatuvara giriyorsunuz, işte bir yetenek sınavından geçiyorsunuz. Kulağınıza, ritminize, yeteneklerinize bakıyorlar. Ondan geçtik çok şükür. Sonra da bir enstrüman seçimi sınavına giriyorsunuz. Ben flüt çalmayı düşünmedim. Viyonsel sanatçısı olmak istiyordum. Viyonsele hayranlığım vardı. Sordular bana ne çalmak istiyorsun evladım diye. Ben viyonsel çalmak istiyorum dedim. Tabii orada işte jüri var. Viyonsel hocası geldi yanıma, işte ellerime baktı. Dedi ellerin biraz küçük, bu ileride sana zorluk çıkartabilir dedi. Ben biraz hayal kırıklığına uğradım tabii. Flüt öğretmeni ise flüte çok yatkın oldum. O rahmetli Mükerrem Berk. Oğlum dedi sen flüt çal, flüte yatkınsın. Hayır ben viyonsel çalmak istiyorum dedim. Ama bak viyonsel öğretmeni böyle böyle söylüyor. O zaman ben çıkacağım bunu bir babama soracağım dedim. Babam da dışarıda bekliyor. Bunlar güldü jüri. Peki çık evladım dediler. Ben çıktım sınavdan. Baba dedim böyle böyle diyorlar ya ben istemiyorum dedim. Oğlum olur mu dedi. Yani bu önemli bir şey. Çok yetenekli insanlar bunları yapıyorlar. Lütfen içeri gir ve sen neye yatkınsan onu kabul et. Ben girdim içeri. Peki flüt çalmayı kabul ediyorum dedim. Öyle başladı her şey. Ve çok minnettarım Mükerrem Hoca'nın o zaman beni öyle yönlendirmesine ve daha sonra da bu sazı çok sevdirmesine. Kendisini canı gönülden çok çok yad ediyorum. O kadar şanslı ki şimdiki nesil baktığınız zaman. Düşünsenize ne YouTube var, ne Spotify var, ne doğru düzgün bir kayıt var. Türkiye'de o kadar çok dünyayla bu alanda bağlantılı da değildi. Bağlantılı bile olsa flüt solistleri çok az gelirdi benim çocukluğumda. Yani. Ben de o zaman Sir James Galway çok meşhur olmuştu flütte. Olağanüstü de güzel sesler çıkartan, enteresan flütte yeni bir diyarlara yolculuk denebilecek kalitede bir flüt çalışına hakim bir insandı. Onun kayıtlarına nasıl ulaşabilirim diye çok çaba içerisinde olurdum. Ve bir amatör flütçüye ders veriyordum. O da varlıklı bir insandı ve o kayıtları yurt dışından getirebiliyordu James Galway'in. Ben de o kayıtların her bir plağını bir kasete bana çekmesi karşılığında ona özel ders veriyordum. O kasetlerde benim evde tekrar dinleyerek hayaller kurmama, flütten nasıl ses çıkartacağım, nasıl bu kadar iyi, güzel bir flüt çalınabilir gibi hayaller peşinde koşmama sebep olan kayıtlardı. Daha sonraki yıllarda Sir James Galway'e ulaşmak, onunla çalışma şansım oldu. O en büyük hayallerimden biriydi. Onun ekolünü öğrenmek, onun nasıl flüt çaldığını, nasıl o güzel sesleri çıkarttığının tekniklerini öğrenmek. O kasetlerde, o kayıtlarda hayalime düştü. O gençlikte, işte çocukluktan ergenliğe geçiş, o ergenlikteki çalkantılı dönemde yaramaz bir çocuktum aslında ben. İşte arkadaşlarla gece yarılarına kadar sokaklarda gezmeye falan bayılan bir insandım. Annem babam da flüt çalışmam
konusunda çok telkinde bulunurlardı fakat baskı asla yapmazlardı. O çok güzel bir özellik olmuş. 14-15 yaşları civarı bir uyanış yaşadım ve flütü çok sevdiğimi ve bunu zorla çalışmadan, büyük bir zevkle çalışarak ilerlediğimi görmenin bir hazza sebep olduğunu keşfettim şimdi. Günde 8 saat gibi programlı akademik bir çalışma yapardım kendime. Sabah çok erken başlardım çalışmaya. İşte 2-3 saat uzun sesler, teknik ve etütler. Öğleden sonra da o sene sınavlarda çalacağım parçaları öğrenerek kendime böyle bir hedef belirlerdim. Bu biraz da böyle hastalık derecesinde de bir doza erişti bazı dönemlerde. Bunu başaramadığım zaman kendimi hasta gibi ve yetersiz hissederdim. Onu yaptığım zaman tekrar sağlığıma kavuşan bir insana dönüşürdüm. Birazcık aslında hastalıklı da bir yapı bu. Yani bunu büyük sanatçılarda da sonra konuştuğumda kendileri de söylerlerdi. Ay çalışamadım, kendimi çok kötü hissediyorum işte bugün gibi duyardım. O yapı bende de oluştu kendiliğinden. Dolayısıyla bayağı bir emek verdiğimi söyleyebilirim. Müzik her alanda verilsin. Sadece okullarda değil. Siyasetçiler de çok müzik dinlesin, sporcular da müzik dinlesin, doktorlar da. Müzik her alanda olsun. Müzik barıştırıcı, müzik birleştirici, müzik iyileştirici. Müzik insanı bütün sıkıntılardan, zorluklardan uzaklaştıran çok güzel bir değer. Müzik demek demokrasi demek. Müzik demek çok seslilik demek. Müzik demek bir birey olarak olgun ve düzgün insan, iyi kalpli bir insan olarak yetişmek için en önemli değerlerden bir tanesi demek. Gençlere ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Kendilerine yatırım yapsınlar. Mesela bir telefon alırken o telefona harcadıkları para kadar da bir başka uluslararası düzeydeki ünlü bir flütçüye gidip master class'ına katılsınlar yurt dışında. Onlara çalsınlar. İyi buldukları, beğendikleri ne kadar meslektaş varsa onlarla iletişim halinde olsunlar ve onlara kendilerini dinlesinler ve hayallerinin peşinde koşsunlar. Tek bir sınırlı bakış açısında kalmasınlar. İşe yaramadıklarını da çok peşinde koşmasınlar. Çok vakit kaybetmesinler. Ve daima hayal etsinler. Sanatsal çıtalarını yukarıya çıkartacak başarıyı hayal etsinler.